Yalnız bu arada ben bir 3 yıllık bir öngörü daha yapayım. Bir kişi, adada yaşayan bir kişi Türkiye'de, Satürn Koç döngüsü. 4 Nisan doğumlu, Satürn Koç'a, güneşine çarpacak. O da vefat edebilir. İkincisi, ismini O vermedim. zaman siz vermediniz ama ben notlarımı aldım sanırım. O Siz 4 kimi Nisan'da, evet, bahsettiniyorsunuz? Yani Satürn çok Koç iyi döngüsü. anladım. Verileri O doğruysa, 4 zaman Nisan doğumluysa, şehit aileleri sanırım bir nebze sanırım bu yani habere herhalde hani hiç, orası benim siyasi bilgi dışımda. Hani onlar evet. artık kendi bilgileri, ama ben gökyüzü mühendisliği yapıyorum. Gökyüzünde Satürn Koç burcu insanların Satürn döngüsünde zorlanacağını, özellikle yaşlı koçların daha bir zor transit geçireceklerini, ölüm Allah bilir, biz bilemeyiz, ama biz sadece tahmin, yani öngörüde bulunabiliriz. Hocam öyle bir Evet. yerde böyle pas attın ki bana, ben burada tam öyle güzel çalışmışsın ki 1941-45 Marshall dedik Evet. ve burada Marshall deyince benim bir şey anlatmam lazım. İnsanların ne kadar sistemli çalıştığını bilmesi lazım bu ülkelerin. İnşallah karışıklık olur da onlar da bunu yaşarlar, dünyaya çektirdiklerini. Kesinlikle. E, Zeytinyağlı yiyemem aman, Basra'da fistan giyemem. Hepiniz biliyorsunuz işte, zeytinyağlı yiyemem aman. Marshall planlarıyla bütün zeytin ağaçlarının, özellikle o Balıkesir'de o zeytinlikler bilmem nelerin söktürüldüğü, zeytinyağının kanserojen olduğu. Oysa ki zeytinyağı en geç, en zor yanan yağdır. Çok şifa kaynağıdır Tabii. zeytinyağı. Bunlar söktürülüyor ve bu geliyorlar buna bir böyle o bölgede türkü yaptırıyorlar. Zeytinyağlı yiyemem, basma fistan giyemem. Ya basma fistanı sen nerede buluyorsun? Pamuklu, o kadar güzel ki basma. Yani giyilmesi gereken bir şey. Bunun içinde hiçbir zaman naylon karışmamış. Bunlara türkü yaptırılmış. Süt tozu, süt yerine süt tozu verilmiş. Biliyorsunuz yağlar verilmiş. Ondan sonra gelinmiş zeytinyağlar, zeytinler söktürülmüş. Böyle çalışmışlar. Şimdi Zeytinyağı 1945 yerine daha Mart. sağlıksız. Evet, Zeytinyağı yerine daha sağlıksız. ayçiçek yağı. Vita kutularındaki katı Aynen. margarinler tercih edilmiş. Kalp Evet ve damar hocam. hastalıklarını tetikleyen kısım. Evet. Ve getirmişler bize ayçiçek yağını dağıtmışlar. Bizden zeytinyağını demişler ki ya siz bakın biz sizi çok seviyoruz. Türkiye'ye bayılıyoruz biz. Siz Doğru. alın bakalım şu yağları, zeytinyağını bize verin. Biz bunları imha ederiz. Siz ayçiçek yiyin, vita yiyin. Onu yiyin, bunu yiyin. Yani öyle çalışmışsın ki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Araya girdim, hakkını Yok, helal et. Buyur hocam. estağfurullah. Hakkımız helal olsun. Devam edelim. 15 Mayıs'ta da Jüpiter yengeçe geçiyor. Büyüme, genişleme ve rahatlama gündeme gelecek. Yani 15 Mayıs, 10 Mayıs'tan sonra Türkiye'de çok güzel pozitif enerjiler gündeme gelecek. Türkiye'nin yükseleni yengeç. Türkiye Jüpiter'i yengeçiyle karşılayacak. Türkiye'de bundan sonra, Mayıs 15'ten sonra birçok alanda özgürleşme, senin adın gibi özgürleşme, pozitif enerjiler, büyümeler, genişlemeler, rahatlamalar, af enerjileri gündeme, özgürleşme gündeme Hocam gelecek. tüylerimi diken diken ettim, biliyor Niye, musun ne hocam? kadar O kadar önemli ki güzel. söyledi. Evet. Ne kadar, bak gerçekten bu moraller, gerçekten bu motivasyon o kadar önemli ki bizler için. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ağzın bal yesin. Sağ ol. Bak, biz böyle güzel şeyler söyleyince reytingler yükseldi. Binlerin Eh, üstüne çıktık. Evet. eyvallah, eyvallah. Tam söz verdiğimiz gibi saat 22.45'te dediğimiz gibi canlı yayındayız. Şu anda bizi izleyen varsa, izlemeye başlayan varsa sesimiz nasıl geliyor? Bize bir geri dönüt verirseniz çok sevinirim. Ses iyi geliyor mu arkadaşlar? İyi duyuyor musunuz? Ben de hemen şuradan canlı yayına bir gireyim. Evet. Canlı yayına girdim. Sesimiz iyi geliyor mu? Bana teşekkür ederim Ayşe Hanım. Çok sağ olun. Yoksa kimse cevap vermiyordu. Dedim acaba kendi kendime mi konuşuyorum? Gayet güzel. Pekala. Efendim, dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun yaradılanı seviyoruz. Yaradandan ötürü deyip yayınımıza başlıyoruz bugün. Çok güzel bir ses, mükemmel. Eyvallah. Çünkü bugün sizin için mikrofon getirdim. Özellikle dinleyenlerimiz daha rahat duysunlar. Yayın kalitesi daha güzel olsun diye mikrofonla yayın yapıyorum. Kulaklığımı da taktım ki rahatsız olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan Sinan hocamı yayına alacağım.
öncelikle bir iki kelam etmek istiyorum arkadaşlar. Ama Sinan hocamı aldıktan sonra mı? Bakıyorum hemen Sinan hocam nerelerdeymiş? Katılma isteklerine bakıyorum. Katılma istekleri yok. Sinan hocam birazdan şey yapar. Katılma isteği gönderir. Ben kendisini yayına alırım. Tabii bu yayını daha sonradan kaydedip yayınlayacağım için bir iki kelam etmek istiyorum. Şimdi bir fıkrayla başlayayım. Çok teşekkür ederim Ülker hocam. Değerli hemşerim. Şimdi efendim Nasrettin Hoca ile oğlu bir de eşeği gidiyorlar yan yana. Neyse bunları gören köylü bir bakıyor. Allah Allah diyor ya, bunlar deli mi divane mi diyor ya, bunların ikisi de diyor yürüyorlar diyor. Hayırdır diyor, niye diyor bunlar eşeğe binmiyor? Derken hoca diyor ki doğru diyor ya, gerçekten doğru söylüyor. İkisi de eşeğe biniyorlar. Daha sonra ileride birisi görüyor, ya yazık diyor, şu yaptıklarına bak, eşeği mahvettiler diyor. Böyle bir şey olur mu diyor ya. Ondan sonra hoca diyor ki doğru diyor ya. Oğlunu indiriyor aşağıya. Derken bir başkası görüyor, diyor ki hoca ayıptır diyor ya. Ufacık çocuğu yürütüyorsun, kendin eşeğe biniyorsun, ayıp diyor yani. Doğru diyor ya. Kendi iniyor, çocuğu bindiriyor. Arkadan bir başkası başka bir şey söylüyor, bilmem ne. Bu sefer ya haklı diyor, yürüyorlar böyle. Ya şunlara bak diyor, eşek yürüyor diyor. Bunlar diyor sırtlarına yük almış gidiyorlar diyor. Acaba hangisi eşek diyor. Şimdi böyle olunca, herkes de bir şeyler söyleyince neden bu fıkrayı anlattım ben size? Sinan hocam dünyada birkaç tane birden fazla insanın devlet başkanının danışmanlığını yapıyor. Ve bizi sayıyor, seviyor. Çok kıymetli vaktinden bize bir dilim ayırıyor. Şimdi öyle olunca yayında ben bazen okuyorum yorumları. Yayından sonra da YouTube'da bazen yorumları okuyorum. Çok garip şeyler geliyor. Hadi bana yazıyorsunuz. Bana da yazmışlar bir sürü şey. Geçen hatta birisi yazmış, cahil mahil demiş bana. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani şimdi sanki öyle şey olmuş ki, öyle bir durum var ki Sinan hocam sanki o arkadaşımıza danışmanlık vermiş. Yüksek de bir ondan ücret almış. Ben de o ücrete dahil olmuşum. Allah, neler bana yorumlar. İşte şunu niye sormadın, bunu niye yapmadın, şöyle niye yapmadın. Bunu anlattıktan sonra arkadaşlar, geliyorum şuraya. Yani bunu niye anlattım? Yorumları kapatacağım. Canlı yayında gelen yorumları kapatacağım. Ondan dolayı anlattım size. Hemen bakıyorum Sinan hocama, bir bakalım gelmiş mi? Gelmediyse ben gene birazdan gelecektir kendisi. Bakayım şöyle. Onun dışında Sinan hocam katıldıktan sonra yorumları kapatacağım. Ne olur bana kızmayın. Şu anda teşekkür ediyorum. Bakayım. Sinan hocam gelene kadar da ben şöyle bir bakayım yorumlara. Ondan sonra, çünkü gözümüz oraya takılıyor. Bir de çok şey oluyor. Yani sorularda çok sıkıntılı sorular geliyor bazen. Zaten ben elimden evet Yasemin hocam. İnşallah ilerleyen günlerde gene sizinle çok güzel bir yayın yapacağız. Allah izin verirse. Hatta Yasemin hocamdan sonra gene bir hocamız var. Kendisiyle de gene bu tarz bir yayın yapacağız. İnşallah güzel yayınlarımız devam edecek. Bilmiyorum ki söylesem mi acaba böyle sürprizleri. Çok güzel sözler aldım. Özellikle Sinan hocamın bize el vermesinden sonra gerçekten çok güzel kişiler bize dediler ki Sinan hoca katılamıyor diyor. Niye katılamıyormuş? Bakayım hemen. Ben şu daveti bakayım. Evet. Davet ediyorum Sinan hocamı. Katıldı. Tamam. Sinan hocam katıldı. Dediğim gibi Sinan hocam bize bir el verdi. Ondan sonra çok güzel insanlardan program yayınları Özgürcüm katıldı. Sıkıntı yok. Tamam. Canımsın hocam. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Devam et. Hocam bize el verdi falan bir şeyler. Evet hocam bize böyle el verdi. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi yavaş yavaş böyle katılanları bekleyelim hocam. Yani bana öyle mesajlar geliyor ki hocam, bu yani bu sevgiye mazhar olmak çok güzel bir şey. Yani bu insanların bu sevgisine gerçekten öyle. Gene işte nereden tanıyorsun? Nereden yolunuz kesişti? Ya dedim, ben kendisine bir niyazda bulundum. O da bizi sevdi, yüreğini açtı. Bu kadar yani. Hocam ben nacizane ufak bir şimdi kamera ters gösteriyor. Hocam bu deriden şöyle ilmini, bilgilerini yazma
için şöyle bir ajanda, Çok güzel. el dikimi. Vallahi ellerimle diktim sana. Olağanüstü İnşallah güzel. İstanbul'a o gelince alacağım. İstanbul'a gelince hocam dükkana da bekliyorum. Güle güle kullanırsın inşallah. Hocam ben diyorum ki sen de rahatsız olmazsan istersen ben yorumları kapatayım. Dikkatini Yani, dağıtır mı bilmiyorum. Çünkü yok beni ben pek etkilemiyor. Sen nasıl istersen, nasıl yo uygun görürsen benim için bağlamıyor. Ben okumuyorum. Biz herhalde uzaktan bizi çok e, bizi çok fazla bağlamıyor. eyvallah ben Okumuyoruz yayına daha gir doğrusu. Hani okumuyoruz daha doğrusu. Onları eyvallah okuyamıyoruz. ben yayına girerken bir fıkra anlattım. Denk geldi mi bilmiyorum Nasrettin Hoca ile. Daha sonra yayının tekrarını izleyince görürsün. Bir şeylerden bahsettim. Yani dedi ki kıymetli vaktini ayırıyor ama öyle acayip sorular geliyor ki hatta YouTube'da da hatta bana mesaj olarak da sanki diyorum o arkadaşlar yorum yapan arkadaşlar yani şimdi Sinan Hocam diyorum bir değil birden çok devlet başkanına danışmanlık hizmeti veriyor. Sanki arkadaşlarımız da danışmanlık hizmeti aldılar. Yüklü bir para ödediler. Vay efendim onu niye sormadın? Sinan Hoca bunu niye söylemedi? Bilmem ne. Bana böyle bir mesajlar geliyor. Sana ne oluyor bilmem yani. Hocam. Doğrudur. Yani biz tabii size farklı bir serzenişte ya da belki güzel enerjilerle yazılar yazıyorlar, yorumlar. Fakat bize öyle bir şey etki gelmiyor. Bizim alanımız biraz daha belki yurt dışı, belki hani bir farklı bir yapı olmamız, belki değişik bir kanaldan seslenmemiz ya da bizim sosyal medya ağlarımızın biraz farklı olmasından da kaynaklanabilir. Bize iyi enerjiler, güzel sözler, güzel yazılar, güzel yorumlar genelde ulaşıyor. Şimdi Özgürcüğüm önce bir kalıbı oturtalım. Hani bu genel kalıbı oturtalım. Ben 114 ülkeye hizmet veriyorum. Yani ben Türkiye'nin astroloğu değilim. Türkiye'yi çok seviyorum, soydaş ülkem. Ama Türkiye'nin astroloğu değilim. Ben dünya astroloğuyum. 114 ülkeye ilmimi, bilimimi başarılı bir şekilde kendi ilmimce sunmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Hocam Senin yorumlardan sesinizin az geldiğini söylüyor dinleyenler. Sesiniz çok az geliyor diyorlar ama ben çok iyi duyuyorum. sesim çok iyi. Bir sıkıntı yok. Ben de sizi çok net duyuyorum. Ses de açık. Cihazlarda da iyi bir ses enerjisi Evet var. arkadaşlar İyice siz bakıyorum. bir evet ben de çok iyi duyuyorum. Ben kulaklıkla dinliyorum ama isterseniz bir bakın Ben de tekrar bir kulaklığı çıkarayım mı? Kulaklığı az çıkarabilirim. Böyle. az geliyor ses hocam diyorlar. Şimdi kulaklığı böyle bir deneyelim. İyi Kulaklığı geliyor mu arkadaşlar? Ha, ses kulaklık iyi diyorlar. şimdi nasıl? Tamam hocam şimdi iyi diyorlar. Tamam. Kulaklık çıktığı için sıkıntı yok. Şu an iyi. Teşekkür ederiz. Evet şimdi Özgürcüğüm hani ben önce bir kendimizi, ilmimizi, hizmetimizi tanıtırken, gösterirken şöyle bir genel bir bilgi verelim. Şimdi ben yaklaşık Afrika'ya da açıldık. Burkina Faso, Senegal, Kuzey Afrika'ya zaten veriyorduk dönem dönem ama Orta ve Güney Afrika'ya da açıldık. Şimdi ortalama ben dünya astrolojisi üzerinde, dünya ilimleri üzerinde çalışan 114 ülkeye hizmet veren bir dünya astroloğuyum. Şimdi Türkiye'de, dünyada en çok astrolog Türkiye'de. Bunu da sayı olarak öğrendim. Aşırı bir astrolog enflasyonu varmış Türkiye'de. Ciddi mi Çünkü hocam? evet kesinlikle. O da şu, şöyle düşünüyorum, şöyle ki Özgürcüğüm şöyle bir şey var. Eğitim veriliyor sürekli. Astrologlar sürekli eğitimler veriyorlar ve verdikleri eğitimlerle beraber şey yapıyorlar. Sürekli bir yıl, 2 yıl içinde vatandaşlara, eğitim alan vatandaşlara sertifikalar veriyorlar. Ve sürekli bir astrolog enflasyonu yaşanıyor. Bu ilim öyle hani kolay bir ilim değil. Bu ilim hani inşaat mühendisliğine gider bir fakültede 4 yıl 5 yıl okursun. Tekniğini öğrenirsin, sahaya çıkarsın. Sahada uygulamaya gidersin. O uygulamada biraz daha pişersin. Hamsındır, pişersin, sonra olgunlaşırsın. Tecrübe edine edine. İnşaat sektörlerinde, firmalarında çalışa çalışa iyi bir inşaat mühendisi olursun. Şimdi bu ilimde çok fazla harita okumak, çok fazla ilim analizi yapmak, yıldız ilmi analizi yapmak, arşiv okumak, fazlaca okuyup araştırmakla alakalı, matematik bilmekle alakalı çok derin bir
zanaatı var. Sanatı demiyorum, bak, zanaatı var. Bir zanaattır. Hani senin nasıl dericilikte bir zanaatkar olarak güzel profesyonel çalışmalar yaptığın gibi bu ilminde bir zanaatı var. Öyle 3 yılda, 5 yılda, 2 yılda, 1 yılda önüne gelen mistik hisleriyle, hani fal enerjisiyle ben astroloğum deyip sahneye çıkması, 3-5 sertifika veya işte bir de onaylı bir mesleki yeterlilik belgesi alması onlar için yeterli zannediyorlar. Ama bu doğru değil. Her şey yarım kalır, eksik kalır. Tablo oturmaz. Tablonun içinde parçalar oturmadığı yerler vardır. Bu nedenle Türkiye'deki durum biraz vahim. Ben onu öyle görüyorum. Hani bu astrolog enflasyonu vahim olarak görüyorum. Ama dünyada böyle değil. Dünya ülkelerinde genelde kahin veya kehanet, tarotçu falan değilsen eğer, dünya üzerinde Özgürcüğüm böyle bu işin ilmini çok iyi alıyorlar. En az 3-5 sene ilim eğitiminden geçiyorlar. Aynı bir üniversite tedrisatı gibi. Sonra bunun tatbikatları yapılıyor. Yoğun çalışmaları yapılıyor. Arşiv analizleri okunuyor. Bir takım bilgi verileri inceleniyor. Harita tecrübeleri ediniyor. Sonra kişinin bir teleskop kullanıp kullanamadığı gökyüzündeki yıldız matematiğini, takım yıldızları görüp yorumlama sanatı ne boyuttadır, ne derecededir, ne kadar iyi bakabilir, bunlar bir gözden geçiriliyor ve donanımlı bir astrolog olarak ancak hamlaşabiliyorlar. Yani ancak o hamlığı, o olgunluğu sağlayabiliyorlar. Yani bu ilim öyle rastgele yapılabilecek bir ilim değil, rastgele uygulanacak bir ilim değil. Öncelikle bunu söyleyelim. Ben dünya geneli hizmet veriyorum. Türkiye'de saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz soydaş ülkemize. Oradaki pazar onların pazarı. Ben oraya girmiyorum. Ben kendi ilmimde, kendi kulvarımda, kendi dünya içinde, dünya ülkelerimin içinde yoğun bir taleple, zaten yoğun bir tercihle karşılaşıyoruz. Ve bu kulvarda büyük bir deniz, ancak birkaç kulaç attığımızı düşünüyoruz. Bu öyle büyük bir derya, öyle bu ilmin bir deryası. Evet, bugün Hocam, seninle buyurun. güzel Buyur canım. konular konuşacağız. Şimdi bir malum deprem atlattık. Arkadaşlarımızla yorumlarda ben kapatayım dedim ama siz dediniz ki ben okumuyorum zaten deyince kalsın o zaman yorumlar. O Sabırsızlanıyorlar. Tamam. Ben o zaman ilk sorumla size şöyle bir sorumu yönelteyim mi? Hem dinleyenlerimizle bir deprem atlattık. Bakalım neler geliyor. Hocam, gökyüzü ilmine bilimine göre hem Türkiye hem dünya için acaba nasıl sismik hareketler bekliyorsunuz? Neler olacak önümüzdeki günlerde? Öngörüleriniz neler bu konuda? Şimdi bak, ben orada seninle en son yaptığımız programda İstanbul için bir endişe, bir kaygı duymadığımı, hani içimde öyle bir kaygı olmadığını, İstanbul için korkulacak bir şey olmadığını en son, bak orada şeyinde var. Yani Evet. bir şeyim yok dedim. İstanbul'da bir sıkıntı, büyük bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi oradaki enerji şuydu. Evet, biz görmüyoruz. Hala İstanbul'da bir ciddi sıkıntı görmüyoruz. Bunu yeniliyorum. 6.2'lik İstanbul'da oluşan Silivri, İstanbul değil bu, Marmara Denizi'nin Silivri fayının kırılması. Marmara Denizi'ndeki 6.2'lik kırılma beklenen Silivri fayının kırılmasıydı. Şimdi o beklenen fayın bir kısmı kırıldı. Küçük bir kısmı, Kumburgaz tarafı kaldı. Yani bir 35-40 kilometre, yanılmıyorsam bir bölümü kaldı. Küçük bir bölümü kaldı. O da üretse 6,5, 6,8, bilemedim, belki 6.2 üretir. Yine 6.3 üretebilir. Ama şimdi İstanbul'da öyle bildiğimiz büyük bir sıkıntı görmüyoruz. İstanbul'da ben büyük bir problem olacağını görmüyorum. Nitekim bir 6.2'lik bir deprem oldu ama kimsenin ne burnu kanadı, ne bir bina yıkıldı. Hiç kimseye de hiçbir şey çok şükür olmadı. Camdan atlayanlar dışında korkudan. Ya o olur yani, o panik her yerde Evet. olur. Normaldir. Burada Evet. bir yangın çıksa buradan da atlarsın yani. Atlarsın, evden çıkarsın. Bir Hocam, yerlerden atlarsın. Bolu biraz korkuttu insanları. Kartalkaya'daki yangından sonra insanlar Evet. maalesef biraz böyle Ya şimdi korktular. Türkiye'de Özgürcüm, Türkiye'deki insanlar doğal afetlere karşı tedbirli olmalı aslında, ama tedbirden çok kaygı ve korku üretmeyle kendilerini daha çok o konuda hazır hissediyorlar. Şimdi kaygı ve korkuya gerek yok, paniğe gerek yok.
Biz İstanbul'da çok bir sıkıntı görmüyoruz. Ben yıldız ilmine bakıyorum, gökyüzü ilmine bakıyorum. Bu sürpriz de değildi Silivri'nin kırılması. Çünkü büyük bir deprem değildi. Yani öyle yıkacak, bir zarar verecek bir şey, hiç kimseye bir şey olmadı zaten. Sadece biraz korku yaşandı, o kadar. Yani o da normaldir, doğaldır. Biraz sallandı, o doğaldır. Ama ciddi bir problem yok. Ama bir uyarıdır bakın. İstanbul'daki binaların kentsel dönüşüme bir an evvel girmesi gerekir. Bu bir uyarıdır. Böyle şeyleri güzel, tatlı bir uyarı olarak almak, bu uyarıyı yerinde değerlendirmek gerekir. Ben Anadolu ya da Türkiye ya da dünya topografyası üzerinde gökyüzü iz düşümüne baktığımda başka yerler görüyorum. Yani başka yerlerde farklı enerjiler gökyüzü iz düşümünde görüyorum. Bu iz düşümde gördüğüm yerlerden bir tanesi, yine bizim o tutulmaların, hatırlarsan hep aynı çizgiden gidiyoruz. Balkanlardan gelen tutulma İstanbul'un içinden geçti. Marmara Denizi'nin içinden, Gemlik Körfezi içinden, Bursa hattından, İç Ege, Kütahya, o Simav, Demirci, o Uşak orta kesimi, yani sağından solundan Afyon, Kütahya eşiğinden Burdur, oradan da Doğu Antalya doğusundan Akdeniz'e indi, Kıbrıs çizgisinden, yani Güney Kıbrıs Rum kesimi çizgisinin kenarından geçerek özellikle İsrail tabanına indi. İsrail tabanını oluşturdu. Orta Doğu'ya indi. Şimdi bu bir hattı. İkinci hatta batıdan, batı çizgisi Yunanistan, Türkiye'nin arasındaki Ege Denizi hattından bu tutulma geçiyordu. Şimdi bak, bu iz düşümler ne kadar önemliymiş Özgür, bunu gördük biz. Bundan sonra mesela tutulmalarda iz düşümleri kent kent, şehir şehir söyleyeceğiz. Çünkü bunların hepsinin çıktığını gördük. 3 ay önce bir ay ve güneş tutulması etkisi çıkar. 3 ay sonra da tetiklemesi devam eder. 14 Mart Başak Ay tutulması Ocak'tan itibaren etkisini göstermeye başladı. 29 Mart'taki Koç'taki 9 derecedeki büyük güneş tutulması da yine etkisini Şubat'tan Mart'tan itibaren göstermeye başladı. Nisan'da etkisini gösterdiler. Mayıs'a kadar bu etki zaten tamamlanacaktı. Zaten şu anda 2 Mayıs'tayız. Fakat daha enerji devam ediyor. Yani bu tutulmalar 6 aylık blokun asıl en çok hararetli olan kısım Ağustos Eylül'e kadar olan blokun içindedir. Yani 6 aylık döngünün içindedir. 6 ay dönem dönem etkilerini gösterir. Bir hatta biliyorsun Ege Denizi'nin içinden Santorini'nin oradan geçiyordu. Yunan adaları, İzmir kıyıları, Ege kıyılarından, Muğla kıyılarından aşağı doğru iniyordu. Bir hatta bu taraftan tam batı sınırın, doğu sınırından Türkiye'nin doğu sınırı olan Hakkari, Yedisu, Bingöl, Yedisu, Tunceli, Malatya ve özellikle bir hat kartelde şeyden geçiyordu. Hakkari sınır, İran, Türkiye, İran, o eşik dediğimiz alandan Orta Doğu'ya iniyordu. Hani Türkiye'nin yakınlarındaki hatları söylüyorum. Asıl bu tutulma en çok Türkiye'de değil. Türkiye'de birçok illeri, şehirleri biliyorsun, programında hep nokta atışlı çıktı. Hepsini söyledik. Amasya, Taşova dedik. Orta ölçekli çıktı. Kütahya dedik. Orta ölçekli çıktı. Yani birçok noktaları tutturduk programında. Hep söyledik ve dediğimiz yerlerde tetiklendi. Fakat ben tabii daha büyük enerjilerin Amerika kıtasında olduğunu, daha çok bu tutulmanın Kanada'dan gelip Amerika'nın Orta Teksas kesiminden, tam Orta Amerika'dan geçip Güney Amerika'ya doğru gittiğini, Brezilya, Arjantin, Şili, Bolivya eksenini, Uruguay, Paraguay, o eksenleri çok kestiğini, en çok tutulmanın, karartının Meksika Körfezi, Güney Amerika, Latin Amerika, Orta ABD, bu alanlarda çok fazla olduğunu gözlemledik, en çok tutulmanın. Şimdi en çok tutulmalar bakın orada etkilerini hep gösteriyor. Arjantin'de dün 7.4'lük büyük bir deprem. İşte bu Koç güneş tutulmasının sonradan açığa çıkan enerjisiydi. Bugün yine Şili, o bölge, Güney Amerika, Latinler çok sallanıyorlar. Ve ciddi bazı sıkıntılar da orada toprak kaymaları ve bazı yıkımlar da gündeme geldi. Orta Amerika mesela Teksas'ta hala bir sessizlik var. Teksas bölgesi
Orta ABD'den geçen çizgi bu tutulmanın en belirgin çizgisiydi. Bir çizgide Batı Okyanus hattından okyanus çatallarından geçiyordu. Bir çizgide Pakistan-Hindistan hattı, yani Orta Asya Türkü Cumhuriyetleri, Türk devletleri ve oradan Pakistan-Hindistan sınırından aşağı iniyordu. Bir çizgide Güney Asya, Uzak Doğu Güney Asya. Şimdi Güney Asya'nın Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus tabanında tsunami yaratabilecek derin, çünkü Satürn hala balıkta, Satürn balık döngüsü devam ediyor. Tsunami etkisinin çok fazla kendisini gösterebileceğini, Uzak Doğu'da olacak depremde kendini gösterebileceğini görüyoruz. Şimdi bak, dünyanın birçok noktalarında zaten deprem tehlikeleri var. Hiç kimsenin söylemediği bir yeri daha söyleyeyim. Bugüne kadar depremle ilgili çok fazla Afrika kıtasını şu ana kadar dünya genelinde hiçbir astrolog konuşmadı. İlk kez senin programında konuşalım. Afrika kıtasında da uzun yüzyıllardır beklenen bazı deprem enerjileri var. Mesela Doğu Afrika sınırı, Kuzey Afrika, Fas'tan Cezayir hattına kadar Atlas Dağları'nın kırıkları. Bu tarafa inelim, Doğu Afrika, Tanganyika, Niasara, Victoria gölleri. Orası birer derin tektonik çukurlar. Doğu Afrika oluğu mesela. O hat aynen geliyor yukarıdan. Bak, aşağıdan geliyor. Ekvator noktasından, Büyük Victoria çukurundan, gölünden. Niasara, Tanganyika diye orada o gölleri, çöküntü gölleri, tektonik gölleri oluşturuyor. O Somali'nin arka kısmından, Mısır'ın hattından İsrail'e bağlanıyor. İsrail'e bağlandığı için İsrail'de de o çukur Ölü Deniz fayı şeklinde Lübnan ve oradan Laskiye, Suriye ve bizim Hatay'a kadar gelen bir çizgiyi oluşturuyor. Şimdi bizdeki Hatay tarafı kırıldı. Kırıldıktan sonra 2023'te kırıldı. O aşağı Laskiye'ye indi. Suriye, Hama, Humus, Laskiye, Tartus. Buralar biraz Lübnan, Beyrut, aşağı İsrail bölgesi, daha aşağı bölgeler, bu Doğu Afrika tektonik tabakası da aslında bu dönem Satürn'ün gelecek Koç döngüsünde tetikleneceği bir döngüdür. Yani Afrika'dan da bundan sonra bahsedeceğiz. Doğal afetlerinden, ekonomiden, Afrika'da gelişen süreçlerden bahsedeceğiz. Yani Afrika'yı herkes ihmal ediyor ama hep Asya'daki tsunami'yi söyleyelim, Amerika'yı söyleyelim, Akdeniz, Türkiye eksenini söyleyelim de Afrika'da da milyonlarca insan yaşıyor ve bir sürü ülke oluşturuyor. Buralarda da uzun süredir sessizliğini koruyan bazı sismik aktiviteler ve doğal enerjiler var gözüküyor. Yani ben burada programda söyleyince ileride çıktığında buraları kesip ver enerji olarak burada biz bunları görüyoruz çünkü. Şimdi biraz daha minimalize edelim. Hani insanlar da soruyorlar madem. Biraz minimalize edelim. Şu minimalize ettiğimiz yerden biraz daha detaya ineceğim şimdi. Bu dönem Satürn Koç'a geçiyor. Aries takım yıldızına geçiyor. Yaklaşık 2,5-3 sene burada biraz eli sopalı bir misafir olarak kalacak. Zaten Koç da bir ateş elementi. Koç da eli sopalı bir kişi. Satürn de eli sopalı bir kişi. İki eli sopalı birbirini dövüp duracak Satürn Koç transitinde. Yaklaşık Haziran'dan itibaren bu enerjiyi görmeye başlayacağız. Ve ayrıca 2026, 27, 28'e kadar olan döngüde de 26-27'de Satürn'ün bangır bangır Koç döngülerini çok fazla seninle, yani yapacağımız programlarda da göreceğiz. Mesela burada geçmiş arşivleri incelediğimizde Satürn hangi yıllar Koç'taydı? Çok önemli bir program. Herkes dinlesin bak burayı. Aslında burada Türkiye'nin bu programı canı gönülden dinlemesi lazım. 7 Nisan 1996'da 7 Nisan 1996'da Satürn Koç burcuna geçiyor. 8 Haziran 1998'e kadar Koç'ta kalıyor. Bir geri retrosu, ileri retrosu hareketi var. 25 Ekim 1998'de yine Satürn Koç burcunda, transitte 30 Nisan 99'a kadar. Yani şöyle bir enerjiyi alalım. 7 Nisan 1996'dan 30 Nisan 1999'a kadar Satürn Koç döngüsünde. Yani Koç transitinde. Türkiye'nin önemli bir 2,5-3 yılı
96 ile 99 arası. Bak o dönem arşive bir girelim. Ben şimdi biraz çalıştım. Neler oldu? 96-99 arası benzer, aynısı olmaz ama benzer neler olabilir? Gökyüzü açıları nerede neye yakalıyor? Bak ben çok güzel matematik yaptım burada. Yine benzer bir tarih daha vereceğim. O ayrıntılara gireceğim. 3 Mart 1967'de Satürn Koç burcuna giriyor. 29 Nisan 1969'da Satürn Koç'tan çıkıyor. Bak bu da çok önemli, iki tane önemli yıllar. 67-69 yılları. 3 Mart 67'de giriş yapıyor. 29 Mart 69'da Satürn şeyden çıkıyor. Koç'tan çıkıyor. O da önemli. 1969 yılları. Bak şimdi çok iyi bir analiz edeceğiz. Şu programın herkes tarafından dinlenilmesini istiyorum. Çok değerli bir analiz bu. İyi bir arşiv çalışması. Yine bir tık daha geriye gidelim. Son bir tık daha, 3 tık geriye gidilir astrolojide. 1939-1942 arası da Satürn Koç burcundaydı. Şimdi 1939-1942 arasına bakalım. Satürn Koç döngüsü. Sonra 1967-69 yıllarına bakalım. Satürn Koç döngüsü. Sonra günümüze çok yakın 1996-99 Satürn Koç döngüsü. 39-41'i hemen çok kısa bir özetle geçebiliriz. Ama önemli bir şey mesela. O özette ne gördük? İkinci Dünya Savaşı çıktı. Dünya geneli Satürn Koç'a girdi. 1939'da 1 Eylül 1939'da Hitler Polonya'yı işgal ederek, Danzig limanını işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı. Korkunç bir savaştı. Savaşın en kanlı yılları 39-42 arası Satürn Koç'ta. Bak altını çiziyorum, Satürn Koç'ta. İkinci Cihan Harbi var. Hitler Avrupa'yı ve dünyayı kasıp kavuruyor. Yıkıcı bir etkiyle hem de. Alman tankları dünyayı eziyor bu dönem. Kimsenin gözyaşına bakılmıyor. Bak Koç'un acımasızlığı, Satürn'ün Koç'taki savaşı. İki sopalı aksiyonun birbirinin kavuşumundaki etkisi, enerjisini görüyoruz. Yüksek bir sinerji oluşturuyorlar Satürn Koç'ta. Şimdi sadece İkinci Dünya Savaşı'nın en hararetli, en heyecanlı yılları olmuyor. Tabii o da var. İçinde Hitler'in tanklarında ezilenler ama fırınlara atılanlar, ama bakın vicdansızlığın boyutu, toprak da hareketli bu dönem. Aslında Satürn boğadayken toprak çok hareketli olması lazım. Boğa bir toprak elementi. Taurus bir toprak elementi. Koç bir ateş elementi. Şimdi Koç'taki aksiyon niye bu kadar güçlü oluyor? Savaş, hemen böyle bir savaş stratejisi. Ülkelerin birbirine girmesi, sınırların zorlanması, büyük savaş hareketlerinin başlamasına sebep oluyor. İkinci hareket depremleri de tetikliyor, sismik hareketleri. Yanardağ ve maden ocakları tehlikesini de yapıyor. Ama çok olumlu şeyler de söyleyeceğim. Satürn Koç döneminde bu kıyametler koparken dünya üzerinde çok da olumlu, harika olaylar da oluyor. İlk otomobil ülkelerde devreye giriyor. İlk nakiller yapılıyor. Sağlıkla ilgili kafa, baş bölgesi, gözler, kulaklar, beyin bölgesiyle ilgili özel bir takım icatlar, keşifler, tıpta özel buluşlar ortaya çıkıyor. Çok olumlu ve iyi yönde. O yıllarda mesela. Hep daha ilerisi. Mesela ilk gözlüğün ortaya çıktığı yıllar Satürn Koç döngüleridir. Gözlerin şifalanması mesela. Hani hep bir aksiyon değil, bir yandan da olumlu aksiyonlar da verir. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz. Ama mesela burada önceki dünya savaşlarının olması, Satürn Koç döngüsünü tetiklemesi şaşırtıcı değil yani burada. Onu söylemek istedim. O dönemlerde 1939-42 aralarında Türkiye'de de Satürn Koç'tayken Bolu Mudurnu'da 7.4 şiddetinde bir sismik deprem meydana gelmiş. Yıkıcı bir deprem. Mudurnu depremi olmuş. Yine burada Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 6.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş 39-42 yılları arasında. Dikili'de bir deprem, İzmir Dikili'de bir deprem meydana gelmiş. 7.2 oranındaki, hemen hemen her yer yıkılmış burada. Kuzey Ege yıkım yaşamış. Yani Dikili, Mudurnu, Pülümür depremleri 39-42 arasını
baz alıyor. Şimdi burada Satürn Koç'ta da yine deprem enerjilerini göstermiş 1939-1942 arasında. Aynı yerlerde olacak demiyoruz, altını çizelim, dikkat edin. Bu geçmişteki bir arşiv çalışması. Bugünün de arşivini çalıştık, konuşacağız. Yani bugünü de söyleyeyim. Hocam aynı döngüde değiliz de ne olursun. Aynı döngüde değiliz. Yani paralel döngüdeyiz. Aynı Paralel. döngüde değiliz, doğru. Aynı döngüde değiliz, paralel döngüdeyiz. Yani şimdi mesela Mudurnu olmaz da Simav olur. Örnek veriyorum mesela. Hani şimdi öyle bir nokta atışı yapmayalım Anladım. da orada. Biraz bunları Anladım. söylerken hani insanları da Çekiniyorsun. tedirgin etmeyelim Çok ama. haklısın. Yani tedirgin etmeyelim ama hani burada Mudurnu o dönemde olanları söylüyorum. Şimdi bak burada iz düşüm, gökyüzü iz düşümü Dikili, Pülümür ve Mudurnu, Bolu Mudurnu'ya denk gelmiş o döngüde. 1939-1942'de en belirgin mesela yıkıcı enerjiler olarak söylüyorum. Yine o dönem hararetiyle İkinci Cihan Savaşı Avrupa'da çok şiddetiyle devam ediyormuş. Bombalamalar ve tankların hareketi devam ediyormuş. Ve bakın orada önemli bir şey daha olmuş. Bir maç arenası, Koç burcu sporu temsil eder. Hareketli enerjileri de temsil eder. Spor aktiviteleri, aksiyonları, hareketli sporları temsil eder. Maçta mesela bir maç sırasında o dönemde stadyumda bir olay gündeme geliyor ve panik başlıyor stadyumda ve stadyumdaki panikten dolayı birçok kişi ezilerek hayatını kaybediyor. Bir kavga, stadyumda meydana gelen bir maç kavgasında çok büyük bir olay gündeme geliyor ve insanlar eziliyor ve çok kişi toplu ölümler oluyor maalesef. Yani Satürn Koç döngüsüne girdiğinde panik yapmayalım, korkmayalım ama şuna dikkat edelim. Toplu yerlerdeki hareketler önemlidir. Stadyumlar, halkın çabuk gaza geleceği yerler, arenalar, çok fazla halkın bir an evvel hani harekete geçtiği, heyecanlandığı, heyecan gelir yani heyecanlanma döngüleri. Halkın bu dönemde dünya genelinde sakin, sükunetli, bir koç gibi hemen kafadan toslamadan ince eleyip sık düşünüp taşınması gerekiyor. Bir aksiyon kararı almadan herhangi bir şeyde önce düşünüp taşınıp gaza gelmeden, hemen fiili harekete geçmeden, saldırıya geçmeden Satürn Koç döngülerinde prensip olarak çalışılır. Yani dikkat edilir. Şimdi Koç'un ne özelliği var? Koç'a koçum benim de gaza getir hop devirsin kırsın her yeri. Gözü görmez. Yani biraz cahil cesareti olur. Gözü karadır. Saçma sapan bodozlama girer olayın içine. Aynı davranışlar da gökyüzünde böyle oluyor işte. Çabuk gaza gelip çabuk onun bunun etkisinde kalıp provokasyonlarla paldır küldür milletin galeyana getirip böyle enerji. Bak işte bu maç örneği geçmişte olmuş. Önemli bir örnek. Ne gerek var stadyumda bir katliamın olması? Ne gerek var? Bir maç sonuçta biri kazanır, biri kaybeder. Niye birbirini tokatlayıp topluca orada infiale sebep oluyorsunuz? Değil mi yani? Bu acı bir durum. Otobüslerin dikkat etmesi lazım. Koç ateş elementidir. Ateşin olduğu yerlerde otobüslerde şoförlerin, kaptanların 2 tane değil 3 tane yedek kaptanla seferler yapması gerekir. Satürn Koç döngüsünde. Bir kaptanın uykusu gelebilir, biri dikkat dağınıklığı yaşayabilir. Bir problemi vardır, sefere çıkmıştır, kafası dalgındır. Üçüncü bir yedek kaptan bulundurulması gerekir. Otobüs kazaları ve insanların gereksiz yere hayati kayıpları gündeme gelebilir. O dönem inanılmaz derecede otobüsler devrilmiş. Yaptığımız tarihi arşiv çalışmasında 39-42 arası bir de tabii 1967-69 yılları arası çok fazla otobüs kazaları gündeme gelmiş ya da devrilmiş öyle diyelim. Çok umutlu olaylar da gündeme gelmiş. Örneğin ilk böbrek nakli Satürn Koç döneminde Türkiye'de yapılmış. Dünya genelinde ve Türkiye'de yapılan büyük başarılı çalışmalar da var. Yine mesela o yıllarda Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Yani bugüne kadar 10 yıldır olamayan Fenerbahçe Satürn Koç'a geldiğinde şampiyon olmuş. O zaman şöyle bir yorum geliştirebiliriz. Bak bir paralellik kuralım burada. Haziran 2025'te Satürn Koç'a girecek.
kelimeme dikkat etsinler. Lütfen bu kelimeleri yanlış yazı yapıyorlar hep. Yıllara dikkat etsinler. Yalnız bu seneyi konuşmuyorum. Bu sene Mayıs'ta bitiyor çünkü. Şampiyon belli Galatasaray zannediyorum. Ben Bu yıl için tak, konuşmuyorum. Yani bu yıl için takımımı alkışlıyorum. konuşmuyorum. Yani ben bu yıl için Eyvallah. konuşmuyorum. Tamam. Yani bu yıl yorumum yok. Ben seneye diyorum. Çünkü Satürn Haziran'da Koç'a giriyor. Yani bu yılki lig kapanıyor Haziran'da. Haziran'dan önce kapanıyor. Haziran 2025'ten yaklaşık Ağustos 2027'ye kadar Satürn bangır bangır Koç'ta. Bu dönem 2026'da mesela seneye Mayıs'ta 2026 Mayıs'ta Fenerbahçe %100 şampiyondur. Bu paralelliği kurabiliyoruz orada. Bak, Hocam bu kadar eminsiniz yani, Eminim, bu kadar net. Eminim. Bunu yaz, bir sene sonra göster. Mayıs 2026 Fenerbahçe şampiyon. Sinan Hoca demişti de. Net, Vay, vay, hiç vay, şüphe vay. yok. Ama bak Satürn Koç döngülerinde Fenerbahçe şampiyon olmuş. Bu elimizdeki verilerden de çıkartabiliyoruz. Hani bırak Fenerbahçe'nin haritasını okumakta, onu da okursan çıkıyor orada. Fenerbahçe'nin kuruluş haritasından da çıkıyor. Ama bak 1939-42, 67-69 yılları veya işte 96-99 aralarında Fenerbahçe'nin şampiyonluğu net Satürn Koç döngüsünde yakalamış yani. O enerjiyi yakalamış. O 2000 zaman buradan şunu söyleyeceğim hocam. Çok özür dilerim, lafını kestim. Fenerbahçeli futbolculara ve yöneticilere buradan bir uyarım olsun. Sinan Hoca her şeyi biliyor, nokta atışlar yapıyor diye sakın rehavete kapılmayın. Tamam mı? Ya Sinan Hoca dedi biz şampiyonuz diye de böyle boş vermeyin yani. Hocam yanılma payımız var, ben eminim diyor. Ben yanılma payım olsa da eminim. Ben gökyüzü mühendisliğimi iyi yapıyorum. Eyvallah. 2026 bak tarih veriyorum. 2026 bu sene değil. Bak bu yıl değil. Bu yıl olursa da olur bilemem. Satürn Koç'a geçmedi henüz. Geçmek üzere yani geçmek üzere. Haziran'da geçecek. Daha doğrusu Haziran başında etkisini gösterir. 2026 Mayıs'ta yaptığım paralel çalışmada Fenerbahçe şampiyon gözüküyor. Net. Seneye yani görünüyor. Ama Satürn biliyorsun 3 sene kalacak Koç'ta yani. 2026'daki çok bariz görünüyor. Artık Fenerbahçeler 2026'da sevinebilirler. Evet buradan sonrasına devam edelim. Mesela yine 67-69'a gelelim. 1967-69 yılları önemli. Burada yeni bir milliyetçi parti ve milliyetçi partinin başına yeni bir lider seçilmiş. Sayın Alparslan Türkeş MHP'ni kuruyor ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına geçiyor. Sayın Türkeş 1967-69 yıllarında Satürn Koç'tayken. Şimdi bunu bir hatırlatalım. Bir partinin kuruluşu ve yeni bir liderin, yeni bir partinin sahneye çıkması, milliyetçi bir partinin sahneye çıkması Satürn Koç döngüsünde 1967-1969 yıllarında gündeme gelmiş. Gayet de başarılı bir şekilde, güzel. O dönem yine 67-69'a geldiğimizde Bartın'da, Karadeniz'in Bartın'da 6,5'luk bir deprem meydana geliyor. Karadeniz'in Bartın ilçesinin, Bartın şehrinde. Ve Gediz, Kütahya'da, Gediz'de yıkıcı bir deprem meydana geliyor. 3 Mart 67'de aslında Satürn oraya girdiğinde 67, 69, 70'li döngülerde Kütahya ve çevresi Gediz ilçesinde çok yıkıcı 3000-4000 kişinin maalesef ölümüne sebep olan devasa bir İç Ege depremi oluyor. Şimdi yine bu Satürn Koç döngüsünde tetiklenmiş o yıllar 67-70'ler arasındaki yılların içerisinde. Hani ben şimdi bir arşiv çalışması sunuyorum. Bu yıl ne olacak? İlla aynısı olacak diye bir şey yok. Sakın burada yanılgı olmasın. Dikkatli dinlesin herkes. Ben arşivleri okuyorum. Hani açıp arşivlere baksınlar. Yine Satürn Koç döngüsünde 7 Nisan 1996, 30 Nisan 99 yıllarına baktığımızda hükümetlerde değişiklikler görüyoruz. Yalnız 67-69'da da hükümetlerde değişiklikler var. 39-41'lerde de var. Mesela 39'da Satürn Koç'a geldiğinde rahmetli Atatürk'ün ölümünden sonra İnönü'nün Cumhurbaşkanı ve yeni başbakanın devreye girmesi, orada Celal Bayar'ın başbakanlığıyla devam etmesi. Yani o döngünün başlamasına sebep oluyor. 39-41 arasında da bir takım milli şef dönemlerinin başladığını görebiliyoruz.
67-69 yıllarına geldiğimizde Satürn yine Koç döngüsünde 1967-1969 ya da 70'e kadar bunu sürükletebiliriz. Satürn'ün bir retrosu da oluyor çünkü. Bu döngülerde de çok hükümet değişikliği oluyor. Bu dönem mesela Süleyman Demirel, Demokrat Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in bir gerisi, bir ilerisi, bir istifası, bir inişi, bir çıkışı var. Süleyman Demirel yıllarının sonuna doğru gelişi gösteriyor. Hatırlayın 67-69 arasında ne oldu? 68 kuşağı ortaya çıktı. Satürn Koç döngüsünde Amerika'nın 6. filosuna karşı çıkan gençler deniz gezmiş ve olaylar ortaya çıktı. Bu dönem 67-69 yılları yine bak bir Satürn Koç döngüsü. Çok önemli fraksiyonların, önemli hareketlerin, önemli olayların, tarihe damga vuran olaylar hep bu Satürn Koç döngüsünde tetiklenmiş. Özgürcüm dikkat edersen. Devam ediyoruz yine. Yine 7 Nisan 1996, 30 Nisan 99 arasına geldiğimizde bir Refah Yolu hükümetinin yıkılışını, Mesut Yılmaz önderliğinde üçlü bir koalisyon hükümetinin ana sol D hükümetinin kurulduğunu, onun da çok sürmediğini, belli bir süre sonra Bülent Ecevit'in başbakan olarak DSP'nin birincilikle Nisan 99 seçimlerinde ülkeyi yönetime alması. Bak çok fazla parti dönüşümü ve şey var o dönemler. Dikkat ederseniz seçim dönemleri oluyor. Satürn Koç dönemine gelince Türkiye'nin bütün sistematik hiyerarşisine baktım. En basitinden aldım. Bak 1939-1942 arası, 1967-70 yılları, 96-99 yılları. Hep çok fazla erken seçimlerin çalıştığı dönemler ve hükümetlerin değiştiği dönemlere denk geliyor. Orada çok hükümet değişiyor. Erbakan hükümetinden görev alınıyor, Mesut Yılmaz'a veriliyor. Mesut Yılmaz 1,5 yıl kadar başbakanlık yapıyor, Satürn Koç. Bülent Ecevit birinci seçiliyor 99 erken genel seçimde. Bülent Ecevit başbakan oluyor, yeni hükümet kuruyor. Yani orada 3 tane hükümet 96-99 arası. 17 Ağustos'u söylememe gerek var mı? Yok. Yani Yok. 99'un en büyük depremi bu döngü. Yalnız 99'da önemli olaylar da var. Yani sadece deprem, büyük 17 Ağustos Marmara depremi olmuyor. Orada hükümetlerde değişikliklerle beraber bir terörist elebaşı yakalanıp İmralı Adası'na getirtiliyor. O dönemde de bu var. Yani Satürn Koç döngüleri dikkat ederseniz. O kişinin de 4 Nisan doğumlu olduğunu görürsek Satürn tam tepesindeymiş. Kısıtlanma, engellenme, blokajla karşılaşma. Yani yakalanması, gökyüzü yakalanması emrini vermiş. Yani gökyüzü matematiği onun zaten yakalanacağını Satürn Koç döngüsünde göstermiş. Yani bak hep büyük olaylar, büyük hadiseler. Ta 1939'dan 99'un son noktasına kadar aldığımız hadiseler. Tabi burada ekonomik hamleler, bankalardaki durumlar, Satürn Koç döngülerinin temel attığı önemli noktalar, önemli vurgulardır bu dönemler. Yine bu Satürn Koç döngülerine girdik, biraz arşiv çalıştık. Günümüze bir gelelim bakalım. Şimdi 30 Mayıs 1 Haziran'dan sonra Satürn Koç burcuna geçiyor. Ben hocam tüm izleyenlerimiz adına çok kısa girdim. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel çalışmışsın ki yani şurada resmen böyle bir kütüphane, resmen böyle bir ansiklopedi gibi bize dökmüşsün. Çok özel hissettim kendimi ve izleyenlerimiz adına teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Estağfurullah. Çok derin bir arşiv çalışması yaptık. Evet, evet. Astral arşiv çalışması ama. Şimdi paralellerini yapıyoruz ki gökyüzünde aynı paralellik önümüzdeki dönemde yani işte 2025 Haziran'dan itibaren 2028'e kadar yine bir Satürn Koç döngüsüne giriyoruz şu an. Onu yaşayacağız. Önümüzdeki 2,5-3 senede neler olacak? Paralel neler olabilir? Gökyüzü bugün açılarla ne diyor? Tabii aynı şeyler olmaz, farklı şeyler olur ama ben size küçük bir özette öngörü yapayım şimdi. Bu 2,5-3 yılda neler olabilir? Tahminim bir dijital savaş çıkar. Tahminim. Dünya geneli bir dijital savaş olur. Belirli, hepsi değil, belirli ülkeler
bu dijital savaşın içinde olur. Ama bu 3 yılın içini söylüyorum. Yani 3 yılın geneli. Ayrıntıları zaman içinde programlarda söyleriz. Her şeyi burada verirsek bir daha bizi kim dinleyecek? Tadı kaçar. O yüzden ipuçları verip geçiyoruz. Yani ana Yok hocam, başlıkları veriyoruz. çok çalışıyorsun hocam. Allah ilmini arttırsın. Gerçekten önceki programdan buraya baktığımda acayip, çünkü ben şu verdiğim bilgilerden hemen böyle kafa çalıştırırsan bir değişim, bir dönüşüm, bir deprem, bir değişik bir savaş, dijital bir savaş, elektrik kesilmeleri, hemen bunları okuyabiliyorum yani anlattıklarından.